Merhaba değerli izleyicilerim, Piranoğlu'nun penceresine hoş geldiniz. Sizlere esenlikler diliyorum. Bu programımızda Beled suresi ayetler üzerinde bir çalışma yapacağım. Kur'an kavramlarından fekkü rakabe, sarp yokuş nedir? Köle azat etmek ne anlama gelmektedir? Kölelere özgürlük konusunu işleyeceğim. Fekkü rakabe, boyunduruk altında olanlara ve zihni kölelere özgürlük. Zorunlu ve gönüllü kölelik nedir? Özgürlüğe giden yol mümkün mü? Ekonomik, kültürel ve teknolojik bağımlılık. Tarihten günümüze kölelik ve özgürlük mücadelesi. Boyunduruk altında insanların özgürlüğü mümkün mü? Zorunlu ve gönüllü kölelik. Gerçekler ve çözüm yolları. Kölelikten özgürlüğe insanlık nereye gidiyor? Konularını işlemeye çalışacağım. Evet, şimdi programa geçebiliriz. Boyunduruk altındakilere özgürlük başlıklı bu canlı yayında tarihin derinliklerinden uzanan kölelik olgusunu inceleyeceğiz. Zorunlu kölelik nedir ve toplumların üzerindeki hastalıkları nelerdir? Gönüllü kölelik modern dünyada nasıl çıkıyor? Kölelerin özgürlüğü mümkün mü yoksa bir hayal mi? Evet, kölelikten kurtulma mücadelesi veren insanların hikayeleri ve bu sistemden çıkış yollarını anlatıyoruz. Tarihten günümüze kadar geçmişte ilkel manada kölelik vardı ama günümüzde ise iktisadi, ekonomik, kültürel kölelikten de söz edebiliriz. İnsanların kendi zincirlerini kırması mümkün mü? Özgürlüğe dair değişiklik bir sohbet için bizi izlemeye devam edin değerli kardeşlerim. Ve programa katılıp yorum yaparak, sorular göndererek beğenilerde ve paylaşımlarda bulunmayı da lütfen unutmayın. Şimdi programa geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan Yüce Allah'ın adıyla. Fekku rakabe. Felak tahamel akabe. Fekku rakabe. Fakat diyor Allahu Teala, o sarp yokuşu aşmayı göze almadı diyor. Yani insanın bir görevi, ödevi var ve dolayısıyla da o sarp yokuş nedir? Onun kurtuluşu demektir. O insanın kurtuluşu demektir ama onu göze almadı diyor. Fekkü rakabe, sözlükte köle özgürleştirmek demektir ki tabirde serbest bırakmak anlamına da gelmektedir. O bir boynu çözmek, borçtan ve kölelik durumundan çaresiz ve esir kimseleri kurtarmaktır. Yani o boyunduruk altında olmak ve sarp yokuşu aşmak ne anlama geliyor? Bir boynu çözmek, borçtan ve kölelik durumundan çaresiz ve esir kimseleri kurtarmaktır. Bu şöyleydi geçmişte insanların ekonomik bağımsızlıkları olmadığı için gelirleri de kendilerine yeterli gelmediğinden dolayı o günkü baronlar yani para babaları onlardan borç alırlar ve bu borç da yüksek ribe faizinden birlikte ödenmesine zorlarlardı. Adam ana parayı ödemeden ne yapıyor? O faiz miktarı sürekli artıyordu. Ve artık adam bunu ödeyemez duruma gelince bu sefer de onu tamamen sahipleniyor ve onu köle olarak kullanıyordu. Her işinde gücünde o insanı ne yapıyordu? Kullanıyordu. Böylece özgürlüğü kısıtlanmış, sınırlanmış ve aynı zamanda ekonomik darlığında içerisine düşmüştü. Bu tür kefaret ve tavsiyeleri İslam'da kölelik ve cariyelik tedricen bu anlamda teorik olarak kaldırma yöntemine gidilmiştir. Zaten Kur'an'ın bir amacı da nedir? Kölelere özgürlüktür. Yani kölelikten insanlığı özgürlüğe ulaştırmaktır. Teorik olarak Kur'an'da böyledir fakat pratikte
zaman içerisinde, tarih içerisinde pek fazla da kaldırıldığından söz edemeyiz. Çünkü Kur'an'ın indiği dönemden günümüze kadar bu kölelik müessesesi devam ediyor. Hatta bir zamanlar Afrika'dan Avrupa'ya insanları gemiler içerisinde anormal şartlar içerisinde ne yapıyorlardı? Götürüp orada Avrupa'da pazarlarda satıyorlardı insanları. Neden? Çünkü güçlü olan, silahı ve gücü olan kimseler, zayıf olan kimseleri ne yapıyorlardı? Tahakküm altına alıp köleleştiriyorlardı. Biraz sonra değineceğiz, bunun nedenler üzerinde duracağız. Evet, burada verilmek istenen mesaj nedir? Yani felak tahamel akabe fekku rakabe. Bu ayette verilmek istenen mesaj nedir? Tutsak olan bir köleyi azat ederek hürriyetine, yani özgürlüğüne kavuşturmak değildir. İnsanların özgür iradelerle yaşamaları için mücadele vermek, nefsine esir olmuş, günah bataklığında boğulmaya yüz tutmuş kişilerin hidayetine vesile olmak ve onların nefsin esaretinden kurtarmak da bir nevi tutsaklığı özgürlüğe kavuşturmaktır. Demek ki İslam'ın ilk yıllarında mesela başta Hazreti Ebubekir olmak üzere, Hazreti Muhammed Aleyhisselam olmak üzere birçok kimseleri para vermek suretiyle onlar ne yapmışlardır? Özgürleştirmişlerdir. Evet. Kölelikten kurtulma sözleşmesi yapanların borçlarını ödemesine yardım etmek, borçlarından dolayı mahkum olanları mahkumiyetten kurtarmak, kelime-i tevhidi benimseyerek, salih amel işleyerek cehennem azabından kurtulmaktır. Felak tahamel akabe fekku rakabe anlamı. Burada verilmek istenen mesaj sadece tutsak olan bir köleyi azat ederek hürriyetine kavuşturmak değildir. Aynı zamanda o kişinin de iman özgürlüğüne, yani inanma özgürlüğüne de ulaştırması, inanç özgürlüğüne ulaşması da sağlanmış olacaktır. Boyunduruk, yani zincir terimi burada kölelik olarak tanımlanabilecek olan bütün tutsaklık ve sömürü, yani sosyal, ekonomik veya politik biçimlerde kapsar. Demek ki tek başına sadece bedenin esir alınması, köleleştirilmesi değil, zihnin ve aynı zamanda ekonomik bağımsızlığı olmayan kimselerin hem ekonomik, sosyal, politik sömürü de bir bakıma nedir? Kölelik demektir. Evet kıymetli izleyiciler, kölelik kavramsal olarak bir insanın sahip olması gereken hürriyet hakkından yoksun bırakılarak bir başkasının malı sayılması durumu olarak da ifade edilmektedir. Eski Yunanların doulos, Romalıların ise servus olarak adlandırdıkları köleler tüm antik devir boyunca özgür insan gücünün yanında vazgeçilmez bir unsur olarak yer almıştır. Kimi farklı tanımlarda ise kölelik, toprak, hayvan gibi iktisadi kaynakları elinde tutan insanın, demek ki hayvan ve iktisadi kaynakları elinde tutan insanın kendi olanaklarını aşan işleri gördürmek üzere ihtiyaç duyduğu fiziksel iş gücünü tedarik etme biçimi olarak da adlandırılmaktadır kölelik. Söz konusu bu iş gücünü sağlayabilmek amacıyla kullanılan köleler tarih boyunca alınıp satılabilen, üzerinde tasarruf hakkının kurulabilmesi için gerektiğinde doğrudan şiddete maruz kalabilen, değeri artan veya azalan varlıklar olarak görülmüştür. Kısaca kölelik binlerce yıllık mazisiyle insanın kendi ırkını en acımasız bir şekilde sömürdüğü çok eski bir gelenek yahut kökleşmiş bir kurumdur. 21. yüzyılın modern dünyasına gelindiğinde tarihin derinliklerinde kalması gerektiği düşünülen kölelik ve köleci anlayışın
varlığını farklı kimliklere ve şekillere bürünerek hala sürdürüldüğü de bir gerçektir. Çoğunluk ekonomik çaresizliğe dayalı olarak beliren modern kölelik, klasik kölelikten farklı olarak devlet kontrolünde sistematik bir kurum olarak değil ama yeraltı örgütleri, gayri insani toplumsal alışkanlıklar ve acımasız ekonomik uygulamalar eliyle de devam etmektedir. Tarih içerisinde hep var olmuştur. Mustazaflar, Kur'an tabiri bu kavramıdır. Mustazaflar ve müstekbirler. Mustazaf ne demektir? Kur'an-ı Kerim'de toplum içerisinde ezilen, küçük görülen veya kendilerini öyle hisseden ya da sayıların azlığı ve güçsüzlükleri sebebiyle etkisiz kalan kimseler için kullanılan bir tabirdir. İşte biraz sonra tanımı yapacağımız müstekbirler yani gücü elinde tutanlar tarafından hep o toplum içerisindeki zayıf kimseler yani mustazaflar hep kullanılmıştır, köleleştirilmiştir ve aynı zamanda onlar hürriyetleri kısıtlanmıştır. Peki müstekbir ne demektir? Müstekbir kendini üstün görüp gerçekleri kabul etmeyen, kimse anlamında kullanılan geçen bir kavramdır, Kur'ansal bir kavramdır. Sözlükte büyük ve cüsseli olmak manasındaki kiber kökünün istifal babından istikbar, türeyen ve müstekbir kelimesi kendini büyük ve üstün görüp gerçekleri kabul etmeyen, hakka karşı inatla direnen kimse demektir müstekbir. İnsanlık tarihi içerisinde her devir ve dönemde zorunlu köleler ve gönüllü köleler olmuştur. Zorunlu köleleri anlattık. Nasıl oluyor? İşte güçsüz ve zayıf olan kimseleri güçlülerin kendi hakimiyeti altlarına almaları bu ekonomik, iktisadi veya siyasi de olabilir. Hatta bir devlet bile olabilir. Yani devleti eğer devlet güçsüz düşmüşse güçlü olan devletler tarafından esir alınması ya da köle olarak kullanılması da söz konusudur. Dolayısıyla da insanlık tarihi içerisinde her dönemde köleler ve gönüllü köleler olmuştur. Zorunluyu anladık. Gönüllü nedir? Gönüllü ise işte bir ideolojiye yahut da bir siyasi lidere yahut da siyasal bir partiye yahut bir idole yahut da işte artiste neyse sanatkara vesaire veya bir ikona kendi istek ve iradesinden ona aşırı derecede bağımlı anlamına gelmektedir. Fakat insan kendisine hiç kimse güç yetiremez mi sanıyor? Sadece harcadığım mal 7 süleleme yeter der o güçlü müstekbirler. Böbürlenirler. Kimsenin kendini görmediğini de onlar öyle zannediyor ve sanıyorlar. Boyunduruk altındakilere kırıp atmaları gereken nedir? Fekku rakabedir. Yani o sarp yokuşu göze alıp kölelere, her türlü köleliğe son vermektir. Hele özellikle Kur'an'ın muhatabı olan müminler, inananlar ise bu ayeti kesinlikle dikkate almalılar ve ayetin gereğini yerine getirmelidirler. Evet, fekku felak ta'amel akabe. Fakat o diyor sarp yokuşu aşmayı göze almadı. Ve ma adrake mel akabe. O sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Fekku rakabe. Sarp yokuş nedir? Köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. İşte zorunlu olan o köleleri özgürlüğe kavuşturmak ve gönüllü olan zihni olarak işte bir ideolojiye, bir ikona, bir siyasi akıma, işte diyelim ki buna benzer gibi şeylere gönülden, kendi isteğinden bağımlı hale gelmiş olanı da zihni özgürlüğüne ulaştırmaktır.
Evet değerli kardeşlerim. Demek ki bu kadar önemli, ayetlerin içeriği bu kadar önemli. Ayetin devamında buyuruyor ki sadece o sarp yokuşu aşamadılar derken sarp yokuşu sadece köleleri özgürlüğüne, hürriyetlerine kavuşturmak değil. Aynı zamanda açlık gününde yere yakın olan bir yetimi, yani o kadar açlıktan bitap düşmüş, yere serilmiş olan o yetimi veya karnı toprağa yapışmış, hiçbir şey olmayan yoksulu da doyurmaktır. Evet, o sarp yokuş nedir? Sarp yokuş, e, köleleri özgürlüğüne, hürriyetine kavuşturmak ve aynı zamanda yetimi, miskini doyurmaktır. Sonra devam eden ayette sümme kâne minellezine âmenü ve tevassav bis sabri ve tevassav bil merhame. Sonra da iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Bu kolay bir şey değildir. Yani bu aynı zamanda bir tebliğdir. İnsanlara sabrı tavsiye etmek, merhameti, sevgiyi tavsiye etmek o kadar önemlidir ki günümüzde mutsuz olan insanların mutluluğunu oluşturabilecek önemli tavsiyelerdir, öğütlerdir değerli kardeşlerim. Bu ayette ayetin yorumunda, tefsirinde Elmalı'nın da belirttiği gibi bir köleyi hürriyetine kavuşturmak bunca değer ifade ettiğine göre bir toplumun hürriyetine kavuşturması çok daha büyük bir kahramanlık ve hayır vesilesidir. Yani toplumu da bulunmuş olduğu cendereden, sıkıntılardan, problemlerden, açmaz ve çıkmazlardan her yönden iktisadi, ekonomi, siyasi açmaz ve çıkmazlardan kurtarmak, kurtarıcı olmak anlamına da gelmektedir. Elmalı Hamdi Yazır'ın yorumu bu. Bu durumda ayette kastedilen anlam için şu değerlendirmede son derece isabetli olmaktadır. Nedir o? Bir köleyi özgürleştirmek, tüm köleleri ortadan kaldırmak için bir adım daha atmaktır. Bu çağrı yalnızca fiziki, maddi köleliği değil, sosyal, ekonomik ve siyasi türevleriyle birlikte manevi köleliği de ortadan kaldırmaktır. Demek ki bakın işte maddi olarak, bedeni olarak bedeninden sahiplenmiş kimseler köle olduğu gibi ekonomik özgürlükleri olmayan yani gelirleri onların yaşam standartlarını karşılamayan ekonomik bir özgürlük de lazım. Hem siyasi hem de aynı zamanda kültürel ve sosyal köleliği ortadan kaldırmaktır. Zaten Kur'an'ın amacı budur. İnsanların zihinlerine vurulan prangaların sökülmesi, zihnine vurulmuş olan prangalar vardır. İşte bu saplantılardır ya da aşırılıklardır. Ne bileyim işte sisteme, ideolojiye vesaire böyle tapma derecesindeki bağımlılıktır. Bu da bir nevi manevi köleliktir. İşte insanların zihinlerine vurulan prangaların sökülmesi, kırılıp parçalanması ve özgürlüklerine kavuşmalarının sağlanması insanın onuruyla yeniden buluşmasını temin etmektir. Çok önemli bir şey. Çünkü insan hem zihni hem aynı zamanda akli hem de maddi olarak ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal bir açmaz ve çıkmazın içerisinde tamamen hürriyeti kısıtlanmış ve sınırlanmışsa onu tekrar onuruna yani insanlık onuruna ulaştırmak büyük bir hareketli bir erdemli davranıştır. Kur'an'ın bu hedefi değerli izleyiciler insanlara göstermiş olup kırılan insan onurunu yeniden elde edilebilmesi yolunda fedakarlıklardan kaçınmadan ve önüne çıkacak bütün engelleri de kaldırarak ilerlemektir. Bu anlamda yapılacak en güzel davranıştır. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın
asıl sünnetlerinden biri de işte budur. Peygamber Efendimizin sünneti derken sadece şekline yönelik bir onu örnek almak değildir. Hazreti Peygamber'in o kutlu nebinin zihni, akli, ahlaki ve aynı zamanda davranışsal olarak peygamberi örnek almak önemlidir. Evet değerli izleyiciler, zor zamanda vermek, öksüzün başını okşamak, düşmüşün elinden tutmak, sarp yokuşu aşmanın yolu iman etmektir. İnsanların yaratıcı yani evrenin yaratıcısına inanması bir bakıma özgürlük demektir. Eğer bir insan yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan o Allah'a iman etmezse, yani tevhide ulaşmazsa, tevhide yönelmezse, fıtratının gereğini yapmazsa o insan onuru zedelenmiştir ve bir bakıma da o özgür değildir. İnanmak özgürlüktür değerli kardeşlerim. Güçlüklere göğüs gerip acıları paylaşmak, sevgi ve merhamet yumağı olmak. İşte erdemliler bunlardır. Hani Peygamber Efendimizin o erdemliler dediğimiz hılfıl fudul cemiyetinde o da Peygamber Efendimiz orada o cemiyete mensuplardan birisiydi. Erdemliler cemiyeti. Günümüzde ise bu modern çağda Hazreti Peygamber'in o hılfır fudulunu yani erdemler hareketini günümüzde de sürdürmemiz, yaşatmamız, yaşamamız ve yaşatmamız gerekmektedir. Evet, fekku rakabe sözlükte köle özürlenme anlamında kullanılmış bir kelimedir dedik. Evet, teoride bir yetersizlik vardır. Bu ayetin amacı nedir? Bu ayetin amacı köleleri yeryüzünden kaldırmak. Yani kölelik sistemini, düzenini ortadan kaldırmak. Ama bugün diyelim ki İslam toplumlar içerisinde böyle zihni, kültürel, ekonomik, siyasi köleler vardır. Gönüllüler vardır diyoruz. Dolayısıyla da Kur'an'ın bu ayeti teorik olarak acaba hayata geçti mi? Fiili olarak bunu biz gerçekten hayatımızın bir parçası haline getirdik mi? Bunu da kendimizi sorgulamamız gerekir değerli izleyiciler. Dikkat edilirse Kur'an konuyla ilgili en şiddetli kelimeyi kullanıyor. Fekku rakabe. Fekku köleliği, kölelik zincirinin kölelik kurumunu sökmek, kırıp atmak, parçalamak demektir. Bu bütün Müslümanların başlıca görevlerindendir. Yani ibadet derecesinde görevlerindendir. En büyük ibadetlerdendir. Ve aynı zamanda insanlığın da bir ödevidir. Hazreti Peygamber olmak üzere 10 yıl gibi kısa bir sürede Medine'de kurulan adalet devletinin insanlığı kölelik kurumundan kurtardığını, amaçladığını biliyoruz. Bunun da bilfiil adımlarını attığı, operasyonlarını başlattığı İslam'ın büyük yenilikçisi Hazreti Ömer görmüş ve gereğini yapmaktan çekinmemiştir. Fakat o günkü kabile rant ve ganimet mantığı buna dinenmiştir. Yani demek ki ilkel kölelikte de hep neye gelip dayanıyor? Paraya, servete, ranta dayanıyor ve günümüzdeki modern köleler de aynı mantığa yönelmiş oluyorlar. Onun için de her şeyden önce zihnimizdeki prangaları kırmak lazım. Aklımızı örten, aklımızı baskı altına alan, böyle hipnoz yapılacak şekildeki sözlere, eylemlere, davranışlara kesinlikle kulak asmamalıyız. Kendimiz, zihnimizi özgürleştirdiğimiz gibi başkalarının da özgürleşmesine katkıda bulunmalıyız. Evet, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve siyasi kölelikten de kurtulmak lazım. Kültürel kölelik de bugün günümüzde dikkate alınması gereken bir şeydir. Her toplumun kendine özgü kültürü vardır. Bu kültürü mutlaka koruması lazım. Başkalarının kültür alanına, etkisine
girmemesi için de yeni yetişen nesilleri de kendi kültüründen yetiştirme yoluna gitmemiz gerekir. Değerli izleyiciler, programın sonuna geldik. Bu programımızda Beled suresinin işte 13. 14, 15, 16. ayetler üzerinde çalıştık ki her kim diyor sarp yokuşu aşarsa, o sarp yokuşun aşılması nedir? Köleliği ortadan kaldıracak davranışlarda, eylemlerde, planlarda bulunmaktır ve aynı zamanda zihni köleliği, aynı zamanda ekonomik köleliği, siyasi köleliği, ideolojik köleliği ortadan kaldırıcı erdemli davranışlarda bulunanların ve birbirlerine hakkı, sabrı tavsiye edenlerin, merhameti, şefkati, sevgiyi tavsiye edenlerin kurtuluşa erebileceği de ayetlerde anlatılmıştır. Değerli izleyiciler, programın sonuna geldik. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başkaki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın değerli izleyiciler.